Merhaba arkadaşlar, ben Albay. Uzun zamandır Telegram oyununu oynadığımız, aralarında Animoca Brands'inde bulunduğu birçok yatırımcıdan toplam $2,5 milyon yatırım almış olan Crora Wilds oyunu 2 gün önce launch oldu. 2 hafta sürecek olan bir etkinlikle toplam 10 milyon adet Kuro dağıtacaklar. Bu airdrop'tan faydalanabilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi bu videoda anlatıyor olacağım. Videomu beğenmenizin benim için ne kadar önemli olduğunu ve beğen tuşunu da sizlere hatırlatarak hızlıca videoma başlıyorum. Evet, launch'a özel olarak 2 gün önce Crora Arrival etkinliği başladı. Bu etkinlikte oyunculara toplam 10 milyon adet Kuro airdrop'u yapılacak. Bu videoyu izlediğinizde maksimum Kuro token airdrop'unu almak için gereken her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Şunu da belirtmek istiyorum. Telegram ödülleri tamamen farklı. Orada topladığımız yumurtalar sayesinde ayrı bir airdrop alacağız. Bu etkinlik sayesinde ise ekstra bir airdrop kazanmış olacağız. Yani kazancımız artmış olacak. Bu sebeple oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şu anda oyun sadece web üzerinden oynanabiliyor arkadaşlar. Maalesef ki mobilden oynayamıyoruz. İlk olarak açıklama metninde paylaştığım link ile Crora Hub'a giriş yapıyoruz. Account kısmından Discord, Twitter ve cüzdan bağlantımızı yaptıktan sonra Kuro Airdrop için puan kasmaya başlayabiliriz. Airdrop almak için yapmamız gereken şey Treasure yumurtaları toplamak arkadaşlar. Bu yumurtalar rarity'sine göre bize Airdrop puanı veriyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan puan sıralamasında ne kadar çok üst sıralarda olabilirsek o kadar çok Airdrop alacağız. Ne kadar çok nadir yumurta toplayabilirsek de sıralamamız o kadar yüksek olacak ve daha fazla airdrop alacağız. Peki bu yumurtaları nasıl topluyoruz? Yukarıdaki görevler sekmesini tıkladığımızda çeşitli görevler olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu görevleri tamamladığımızda bize bir kırmızı çekiliş bileti veriyor. Bu biletleri Redeem Tickets sekmesinden kırdırdığımızda İçlerinden çeşitli rarity'lerde Beast yumurtası ve Airdrop yumurtaları çıkıyor arkadaşlar. Ekranda görebilirsiniz. Bunların bazıları kırmızı biletlerden çıkıyor. Bazıları da sarı VIP biletlerinden çıkıyor. İki çeşit bilet var arkadaşlar. Normal bilet ve VIP bilet. VIP biletlerin kendi havuzu da farklı, görevleri de farklı. Bu biletleri toplayabilmemiz için de VIP Pass satın almamız gerekiyor arkadaşlar. Şu anki indirimli fiyatı $25. Bütçenize uyarsa satın alabilirsiniz. Aldığımız airdrop'u kat ve kat arttıracak. Ben düşünmeden satın aldım. Satın alabilmek için platforma bağlamış olduğumuz cüzdanımıza Ronin ağının coin'i olan RON göndermemiz gerekiyor. Ben MetaMask cüzdanımı bağladım ve RON'larımı Binance'ten satın alarak bu cüzdanıma gönderdim. Daha sonrasında da şu an gösteremiyorum size. Ben zaten satın almış olduğum için yukarıda bir sekmesi vardı. Oradan hemen ödemeyi yapıp anında satın alabiliyoruz. Şimdiye kadar kırdırdığım biletlerden de inventory'imde şu an görebileceğiniz şeyler çıktı. 6 tane Diamond VIP ek çıktı mesela. Bu airdrop puanında beni üst sıralara atacak bir şey ve normal biletten çıkmıyor. Bunun dışında bir de Beast yumurtaları çıkıyor arkadaşlar. Bu Beast yumurtaları ne yapıyoruz? Şimdi size onu göstereyim. Dashboard'a girdiğimizde burada Otium'un laboratuvarı diye bir bölüm var. Buna tıklıyoruz ve burada yumurtalarımızı hatch yapıyoruz arkadaşlar. Yumurtaların rarity'sine göre hatch saati, kuluçka saati değişiyor. Daha yüksek rarity'deki yumurtalar daha uzun sürede hatch oluyor. Incubate dediğinizde de bu işlem gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Aynı anda total 3 tane yumurta koyabiliyoruz kuluçkaya. Ve bu yumurtalar bu sürenin sonunda kırılıyor ve içinden beastler çıkıyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şu an ekranda benim canavarlarımı görüyorsunuz. Toplam 13 tane farklı canavarım var. Farzı misal benim kuluçkaya koyduğum epik yumurtadan bende zaten bulunan bir tane beast çıktı. O beast'i airdrop yumurtasına çeviriyor. Mesela epik yumurtamı koydunuz. O zaman sizde aynı yaratıktan varsa bir tane epik airdrop yumurtası sahibi oluyorsunuz. Bu da yumurta toplamanın diğer bir yolu. Başka da bir yolu yok arkadaşlar maalesef. Ya biletten çıkacak ya da laboratuvardan aynı beast'i hatch yapmış olacaksınız. Şu an yumurta toplamanın başka bir yolu yok ama ilerleyen günlerde yeni yollarda getirebilirler oyuna. Evet, bu görevleri tamamlayabilmek için arkadaşlar oyunu oynamamız gerekiyor. Şu an oyunda toplam 5 tane bölüm var arkadaşlar bu etkinliğe özel ve her bölümünde kendi içinde tamamlamamız gereken bazı görevleri var arkadaşlar. Bu görevleri tamamlayarak çeşitli yumurtalar, relikler vesaire farklı ödüller kazanabiliyoruz. Şimdi de tüm görevleri aşama aşama oynayarak tamamladığım kısma geçiş yapabiliriz. İlk bölümle başlayalım arkadaşlar. Bir kamerada uyanıyoruz. Yan kameraya geçip masadan anahtarı almamız gerekiyor. Anahtarı aldıktan sonra da soldaki kameraya giriş yapabiliyoruz. Buradan en soldaki bölüme geçip şu ışıklı yerden bir şimşek yiyoruz. Daha sonrasında merdivenlerde ok işareti çıkıyor ve güverteye çıkıyoruz. Güvertede 4 tane NPC var arkadaşlar. Bu 4'üyle de konuşmamız lazım. Ama kaptanla konuşurken bir görevi gerçekleştiriyoruz. Şimdi kaptanın yanına gittiğimde de
Hangi seçeneği seçmemiz gerektiğini de size göstereceğim. Kaptana sormamız gereken şey arkadaşlar 4. seçenek, kafanda ne var diye soruyoruz ve bize hikayesini anlatmasını bekliyoruz. Buraları hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Okumanıza çok da gerek yok yani. Daha sonrasında arkadaşlar gemimiz bir Elder Beast tarafından saldırıya uğruyor ve gözümüzü bambaşka bir yerde açıyoruz. Bu sahneleri hızlandırarak geçiyorum. Evet, bu kısımda tüm oyun boyunca bizimle beraber olacak olan Beast'imizi seçeceğiz. Pokemon'daki Pikachu gibi düşünebilirsiniz ama Beast'imizi seçmeden önce yapmamız gereken bir görev var arkadaşlar. Şu gördüğümüz yeşil noktayı alıp bu görevi tamamlıyoruz. Bunu yapmadan Beast'i seçerseniz nokta kaybolur ve görevi yapamazsınız. 3 farklı seçenek arasından ben elektrik Beast'i olan Revolt'u seçtim arkadaşlar. Normal ataklarda karşıyı stunlaması ve alan vurması sebebiyle son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. Oynayış tarzınıza göre diğer Beast'leri de seçebilirsiniz. Eminim onlar da güçlülerdir. Beast'imizi seçtikten sonra yaratıklar çıkıp bize saldırmaya başlıyorlar. Toplamda 3 dalga halinde yaratıklar çıkıyor arkadaşlar. Bu 3 dalgayı da temizledikten sonra kalan 2 görevimizi de yapmış oluyoruz ve 1. bölümü tamamlıyoruz. Burası biraz uğraştırıcı olabilir çünkü ilk görev. Size tavsiyem Space tuşuna basarak ara ara blok yapmanız arkadaşlar. Çünkü çok fazla canavar olduğu için çok fazla saldırıya uğruyoruz. Özellikle şu uzaktan saldıranları ilk temizlerseniz görevleri bitirme şansınız daha yüksek olur. Evet, ilk bölümle ilgili kısmı burada sonlandıralım ve 2. bölüme geçelim. Evet, 2. bölüme kıyıya vurmuş ve baygın bir şekilde başlıyoruz. Beast'imiz bizi uyandırıyor ve bu başımızda bekleyen 2 NPC'yi son derece şaşırtıyor. Arkasından 3 tane yaratık bize saldırmaya başlıyor. Burada bir görev var arkadaşlar. O da bu yaratıkları hiç hasar almadan kesmemiz gerekiyor. Çift tuşuna basarak hızlı bir şekilde yer değiştirebiliyoruz. Bu mekaniği kullanarak yaratıklardan hiç hasar almadan onları kolayca öldürebiliriz. Daha sonrasında sahilde tamamlayacağımız çok basit bir görev daha var arkadaşlar. Balıkçıdan aldığımız oltayla ilk denememizde balığı yakalamamız gerekiyor. Denizde gördüğümüz kabartıya E tuşuna basarak oltamızı atıyoruz. Daha sonrasında yine E tuşuna basılı tutarak balığı yakalıyoruz. İpin rengi kırmızıya dönerse E'ye basılı tutmayı bırakıp tekrar E'ye basıyoruz arkadaşlar. Yine çok basit dediğim gibi. Sahil kısmındaki ödüllü görevler bunlar arkadaşlar. Bundan sonra haritanın diğer kısmına geçmemiz gerekiyor. Gloria'dan aldığımız kazmayla burada gördüğünüz bu madenleri E tuşuna basarak kırıyoruz arkadaşlar. İçinden de gem çıkıyor. Bu gemler ne işe yarıyor? Bu gemler sayesinde yaratığımızı besleyip canı az olduğunda canını yükseltebiliyoruz. Evet, haritanın diğer kısmında yine birkaç tane yaratık öldürmemiz gerekecek arkadaşlar. Burada anlatmaya değer bir şey yok. Buraları hızlandırarak geçiyorum ve bir sonraki görevimize geliyorum. Evet, bu görevimizde Gloria bize uzak durmamızı söylese de biz onu dinlemiyoruz ve burada gördüğümüz Elder Beast ile savaşıyoruz arkadaşlar. Onu öldürmemiz gerekiyor görevi tamamlamak için. Öldürmek basit. Revolt'la dibine girip stunlayarak ben hızlı bir şekilde öldürdüm. Daha sonrasında yukarı değil aşağı doğru ilerleyerek gizli yoldan geçip bir sonraki görevimizi tamamlayacağımız gizli gölete geliyoruz arkadaşlar. Burada NPC ile konuşup göletten bir tane balık yakalıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da belirteyim. Yakaladığımız balıklarla Beast'imizi besleyerek yine canını yükseltebiliriz. Göletten ayrılıp yol boyunca birkaç tane yaratığı kestikten sonra laboratuvara ulaşıyoruz. Laboratuvarda yine yaratıkların saldırısına uğruyoruz arkadaşlar. Bu yaratıkları 30 saniyeden kısa bir süre içinde öldürdükten sonra 2. bölümün son görevinde tamamlamış oluyoruz ve artık 3. bölüme geçebiliriz. Evet, 3. bölüm laboratuvarda başlıyor arkadaşlar. Burada fragmanlardan tanıdığımız bir karakter olan Clarissa ile biraz boş muhabbet yapıyoruz. Bize karakter analizi falan yapıyor saçma sapan. Laboratuvarın içinde bir gizli görev daha var arkadaşlar. O da şurada gördüğümüz kolilerdeki birkaç fotoğrafa bakmak. Bu görevi tamamladıktan sonra savaş pratiği yapacağımız bir simülasyona giriyoruz. Bu simülasyonda oyun mekaniklerine dair her şeyi bize uygulamalı bir şekilde gösteriyorlar. Simülasyonun içinde tamamlayacağımız 2 tane görev bulunmakta. Bunlardan birisi yaratıklarla savaşırken defans yaparak bize gelen saldırıyı başka bir yaratığa yönlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gelen aduketi bize atana geri yollamak gibi düşünebilirsiniz. Diğer görevde Robos isimli yaratığı hiç hasar almadan öldürmek. Biraz uğraştırıcı bir görev. Herkese şimdiden kolay gelsin. Evet, Robos'u öldürüp simülasyonu tamamladıktan sonra laboratuvar saldırıya uğruyor. Dışarı çıkıp ne olduğuna bakıyoruz. Gördüklerimiz karşısında hiç şaşırmıyoruz. Yine yaratıklar saldırmış. Hepsini temizliyoruz.
Daha sonrasında 3. bölümün son görevini yapacağız arkadaşlar. Bu görevde de bu Harper denen ablayı hiç hasar almadan yenmemiz gerekiyor. Artık elimiz iyice ısındığı için bu görevi de kolaylıkla yapıp 4. bölümümüze geçiyoruz. 4. bölümde artık iyice gerçek oyun deneyimini tatmaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk 3 bölümde sadece ilk bölüm seçtiğimiz Beast'imizle ilerlerken bu bölüme toplam 3 farklı Beast ve Relic ile başlıyoruz. Arkadaşlar bu bölüm boyunca dikkat etmemiz gereken 3 kritik görev var. Birinci görev, haritanın tamamında hiçbir Beast'imizin kesinlikle ölmemesi gerekiyor. Eğer Beast'inizin canı azalırsa hemen 2 veya 3 tuşuna basarak diğer Beast'e geçin. Ortalık sakinleştiğinde de şart kullanarak canınızı yenileyin. İkinci görevde aslında bu şartların kullanımı ile ilgili. Bu görevi tamamlayabilmemiz için 4. bölüm boyunca kullandığımız şart sayısı onu geçmemeli. Yani stratejik hareket etmemiz gerekiyor. 3. görevde harita boyunca gördüğümüz tüm madenleri toplamamız gerekiyor. Bazıları gizlenmiş durumda olduğu için gözden kaçabiliyor. Ben bu bölümde hiçbir kesme yapmayacağım ve gördüğüm madenleri ekranda işaretleyeceğim arkadaşlar. Bu sayede bu görevi de kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Evet, bölüm boyunca bol bol yaratık kesip pratik yapıyor olacağız arkadaşlar. Her yaratığın elektrik, su, ateş ve toprak gibi sınıfları var ve her sınıfında birbirine karşı avantajı veya dezavantajı var. Eğer savaşırken doğru beast seçimi yaparsanız yaratıkları çok daha kolay yenebilir ve minimum hasarla ilerleyebilirsiniz. Eğer ki beast sınıfları ile ilgili detaylı bir rehber isterseniz yorumlarda bana yazın. Talep olursa ilerleyen zamanlarda bununla ilgili özel bir video daha hazırlayabilirim. Evet, bu süreklilik gerektiren görevler dışında yapmamız gereken 2 tane daha görev var arkadaşlar. Bu görevlerden ilkini bu yaratığı öldürdükten sonra yolu takip etmeyip bu gizli geçitten geçerek tamamlayacağız. Gizli bölgede bulunan bu sandığı açıp içindeki gemleri alıyoruz ve NPC'yi dinleyerek görevimizi tamamlıyoruz. Devam eden kısımda bol bol merdiven çıkarak ve yine çeşitli yaratıkları keserek yolumuza devam ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, karşımıza çıkan yaratıkları keserken az önce de belirttiğim gibi doğru sınıfta Beast'le saldırmamız gerektiği arkadaşlar. Çünkü bu bölümün sonunda bizi bekleyen bir boss var ve onu kesebilmemiz için Beast'lerimizin canının yüksek olması gerekiyor. Boss kesme dışındaki son görevimiz de bu ekranda gördüğümüz zillere ilk seferde doğru sıralamayla basmak arkadaşlar. Bu zillere 2-3-1 sırasıyla basarak bu görevimizi de tamamlıyoruz ve açılan kapıdan ölüm sonu canavarıyla savaşmak için ilerliyoruz. Tek Beast'iniz varsa bu boss'u öldürmekte zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat oynamayı az çok kavradıysanız bu boss'u kesmek sizin için son derece kolay olacak. İzleyince göreceksiniz zaten. Ben çok kolay ve hızlı bir şekilde bu boss'u kesiyorum. Size tavsiye edebileceğim şeyler, elinizde varsa korozyon veya ateş sınıfı bir Beast kullanın ve mümkünse uzaktan saldıran bir Beast olsun. Bunun dışında da Shift tuşunu bol bol kullanarak alan saldırılarından kaçın ve boss'u öldürüp arkasındaki yumurtayı alarak 4. bölümü tamamlayın. Evet, geçelim son bölüme arkadaşlar. Bu bölüm biraz uzun. Malumunuz videoda biraz uzadı. Bu sebeple bölümün oynanışını videoya eklemeyeceğim. Sadece görevleri açıklayacağım. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Ayrı bir video olarak da kanala yükleyebilirim bu videoyu. Bölüm sonundaki boss'u kesmek dışında 3 tane görev var. Bunlar hiçbir heal itemi kullanmadan ve NPC'den heal talep etmeden bölümü bitirebilmek. İkincisi relic kullanmadan bölümü bitirebilmek ve sonuncusu da bölümü 10 dakikadan kısa bir sürede bitirebilmek arkadaşlar. Bu 3 görevi de birlikte yapmak sizi zorlar. Bu sebeple ayrı ayrı yapmanız size kolaylık sağlar. Evet, artık videomuzu sonlandırabiliriz. Bu rehberi izleyerek sizler de tüm görevlerinizi tamamlayıp Kuro Airdrop'undan faydalanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Lütfen videomu beğenip yorum yazarak beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.